Efendim merhabalar. Çok farklı bir ekmek tarifiyle karşınızdayım. Tarifi Alev Hanım gönderdi. Ekmeğin farklı olmasının sebebi ise içinde nohut, keten tohumu, ay çekirdeği ve tane haşhaş var. Malzemeler çok farklı. Buyurun birlikte izlemeye başlayalım. Merhaba. Öncelikle sizin için unu göstereyim. Un yaklaşık 1,5 kilo. Duruma göre birazcık daha ilave edebiliriz. Una öncelikle kuru mayamız 2 paket 20 gram buradaki mayamız. Ben daha önceki yaptığım ekmekte bir 30 gram da ekşi maya kullanmıştım hazır kuru mayalardan. Sonrasında kendi hazırladığım bir maya var. Bu mayayı da şimdi kullanacağım. Fakat bu maya yapışkan olmadı. Daha çok böyle krep hamuru gibi bir hale geldi. Fakat onu da ziyan etmek istemiyorum. Besleyerek yaptığım bir maya. Şimdi bunu da katacağım. Ondan önce yine hem maya görevi gören hem de ekşilik tadı verecek olan ekmeğe bir nohutumuz var. Bu nohut ezmesi, nohut kırması. Alev Hanım önce nohutu nasıl hazırladığını anlatacak ama arada eşi Ramazan Bey'e de biraz sitemi var. Bu nohut hazırlarken ilk önce sıcak suda ıslıyoruz. Sıcak suda ısladıktan sonra 1 saat sonra hepsinin kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduktan sonra olabildiğince elimizle 2'ye böleceğiz kabuklarını soyduktan sonra. Sonra tekrar ıslayacağız. Tekrar ısladıktan sonra yine 1 saat sonra sıcak suyla ıslıyoruz. Yine haşlayacağız. Haşladığımız nohutlar iyice bir tatlı olacak. Yani yenebilecek kıvama geldiği zaman sonrasında da ezeceğiz. Burada eşim biraz fazla ezmiş. Ağza ekmeğin içerisinde kıtır kıtır gelecek şekilde olacak. Böyle mincik mincik. Yani bir nohutu 8'e böldüğünüzü düşünün. O şekilde bir kıvamda olması gerekiyor. Burada birazcık cıvık oldu. Bu aynı zamanda birazcık maya gibi bir kıvam da veriyor hamura. Bunu da döküyorum şimdi. Bir de ben anlatayım. Önce nohut 1 saat sıcak suda bekletiliyor. Sonra kabukları soyuluyor. Kabukları soyulduktan sonra 2'ye ayrılıyor. Elle mümkünse. Sonra 1 saat yine sıcak suda bekletiliyor. 1 saat sıcak suda bekledikten sonra bu sefer haşlanıyor. Ne kadar haşlayacağız? Yenecek kıvama gelene kadar. Nohutla ilgili işlemler bitmedi. Sırada parçalanması var. Ezilmeyecek. Parçalanacak. Burada Alev Hanım'ın sitemi ise Ramazan Bey'in nohutu biraz fazla parçalaması, hatta biraz ezmiş olması da. Ayrıca önceki hazırladığım yapıştırıcı kıvamında olmayan maya. Umarım bu da diğer mayalar gibi kabartıcı bir görev görür dilerim. Şimdi bunları biraz kaşıkla karıştıracağım öncelikle. Buna eklenen ilk malzemeler mayalar. Kuru maya, ekşi maya ve nohut. Nohut da biraz maya görevi görecek bu hamurda. Şimdi göz kararı bir miktar zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağını şöyle bir ölçü verebilirim. Yarım kiloluk un için 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ama ben şu an burada yaklaşık 1,5 kilo olduğu için göz kararı bir şekilde gezdireceğim zeytinyağımı. Alev Hanım bu noktada 1 kaseye yakın zeytinyağı ekliyor. Bu zaten hamurun ele yapışmasını da engelliyor zeytinyağı. Ayrıca ekmeğin çok lezzetli olmasını da sağlıyor. Duydunuz, Alev Hanım hangi malzemenin ne işe yarayacağını da anlatıyor. O yüzden pür dikkat dinlemenizde fayda var. Ilık suyla yoğurmaya başlayacağım. Sonrasında hamurumuz biraz kıvam aldıktan sonra haşhaş, keten tohumu ve çekirdek ekleyeceğim. Ekmeğimiz nohutlu, keten tohumlu, çekirdekli ve haşhaşlı bir ekmek olmuş olacak. Evet, ekmeğimize kullanılan malzemeleri dinledikçe ne kadar besleyici, besin değeri ne kadar yüksek ve ne kadar doyurucu olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir önceki yaptığımda badem içi de koymuştum. Küçük bademleri soyup onları kırarak onları da koymuştum. Bir öncekinde keten tohumum yoktu. Bu dışarılarda satılan tahıllı ekmek gibi bir tadı oluyor. Ekmek piştikten sonra
Şimdi yavaş yavaş ılık su, tam bir ılık su olacak yani. Dikkat et. Ramazan Bey burada kendini tutamıyor. Ilık olması gereken suyun sıcak olması ihtimaline karşı eşini uyarıyor. Dikkat et diyor. Dikkat et. Hafiften elimizi ısıtacak bir sıcaklıkta olacak suyumuz. Hamur işi yapan insanlar zaten bunu genel olarak bilirler. Alev Hanım ve Ramazan Bey bu ekmeği evin biricik kızı Deniz için hazırlıyor. Deniz şu anda uzaktan eğitim almakta. Ona biraz sürpriz olacak bu ekmek. Yaklaşık 2 ila 3 yemek kaşığı keten tohumunu ekliyorum. Yine 2 yemek kaşığı kadar haşhaşımı ekliyorum. Ve son olarak bir kase çekirdek içi. Çekirdek içi hazırsa dilerseniz yine kabak çekirdeği. Evet, bunun içine kabak çekirdeği de güzel gidiyor. Daha öncesinde ben Antalya'da yemiştim. Kabak çekirdeği de koyabilirsiniz. Kabak çekirdeği de ayrı bir tat veriyor. Kabak çekirdeği içi bulması zor olduğu için ay çekirdeği içi kullandım. Malzemelerin hepsi konuldu ama bir şey dikkatimi çekti. Alev Hanım'a sordum tuzu ne zaman koydunuz diye. Tuzu unutmuş. Ama nohutu haşlarken kullandığı tuz ekmeğin tadını kurtarmış. Ama siz yine de mayalarla birlikte bir tatlı kaşığı tuz eklemeyi unutmayın. Unutmuş. Yapacak bir şey yok, unutmuş yani. Herkesin başına gelebilir. Bu hamurumuzu 2 kere hatta 3-4 kere yoğuracağız. Ekşi mayalı hamurların özelliği bir kere yoğurmakla kurtulamıyorsunuz. En az 3-4 kere yoğurmanız lazım ve bu yoğurmaların arasında yarım saat dinlendirmeniz lazım hamuru. Evet, şimdi hamurumuzun ilk yoğrulmadan sonraki halini göreceğiz. Yani hiç dinlenmeden. Bu hamurumuzun son hali. Mayalanmaya bırakacağım şimdi. Hamurumuzun kıvamının kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Onu göstermek için hamurun son halini de size çekiyorum. Hamurumuz dinlenince kocaman oldu. Bayağı bir kabardı. Bu arada Ramazan Bey de dinlenmeye çekilmiş, çayını karıştırıyor. Afiyet olsun. Hamurumuz kabardı. Şimdi tekrar yoğurup tekrar mayalanmaya bırakacağız. Yeniden kabaracak. Ben bunu bazen bir gün bekletiyorum bu şekilde. Belki geceye doğru pişiririm. Pişirme aşamalarını da tekrar paylaşacağım. Kabarmasını bir tekrar paylaşmak istiyorum. Ne kadar kabardığını görmeniz açısından. Bayağı kabarmış. Şu görüntüyü bir daha izleyelim bence. Kabarmasını bir tekrar paylaşmak istiyorum. Ne kadar kabardığını görmeniz açısından. Ekşi mayalı hamurlar pişmeden önce 12 ile 24 saat arasında buzdolabında bekletilmeli ki hamur iyice mayalansın. Bu süreyi ayarlarken kriteriniz ne kadar ekşi ekmek istediğinize bağlı. Ne kadar beklerse ekmeğiniz o kadar ekşi olur. Şimdi ekmeklerimizin son halini yapacağız. Öncelikle bir isteğimize göre kese atacağız. Bu kesilerden sonra tekrar bir hafif kabarmasını bekleyeceğiz. Kestiğimiz kısımlar böyle birazcık yarılacak fırına atmadan önce. Kestiğimiz kısımlara tereyağı koyacağız. İncecik incecik şöyle. Mümkünse böyle zar gibi koyabilirseniz daha rahat olur sizin için. Şu an ben yağı yeni çıkardım dolapta. Bunu şu örnek amaçlı koyacağım. Sonrasında diğer kısmı anlatacağım. Tereyağı devreye girdi. Sadece hamura atılan çiziklerin içine değil, aynı zamanda ekmeğin tamamına da eritilip sürülecek bu tereyağı. Müthiş bir lezzet katacağına eminim. Bol tereyağlı bir ekmek olacak açıkçası. Bu aralara koyduğumuz tereyağların dışında bir miktar tereyağını eritip ekmeklerinizin üzerine ya da ekmeğinizin üzerine yumurta sürer gibi tüm üst yüzeyine sürüp öyle atacağız. Ben şimdi sadece bu kısmı gösteriyorum. Sadece bir ekmek üzerinde göstereceğim. Sonra çünkü tekrar kabarmasını bekleyeceğim. Şimdi bütün hamurlarımızı bu işlemi uyguladıktan sonra tereyağını bir cezve olur, küçük bir tava olur eritip yumurta sürer gibi her tarafına süreceğiz.
Ben en son hepsini bu şekilde yaptıktan sonra tekrar size döneceğim fırına atmadan önce. Vurgu yapmak istediğim bir noktada ekmekleri yapacağınız kaplara yağ sürmeyi unutmayın. Margarin olur. Bu ekmeklerimizin son fırına girmeden önceki hali. Borcamlarımız ya da pişireceğimiz kapları da katı yağ, ben tereyağıyla yaptım. Yağlayabilirsiniz. Dilerseniz üzerine susam ve çörek otu da koyabilirsiniz. Şu gördüğünüz o sarı sarı gözüken tamamen tereyağıdır. Yumurta sürer gibi tamamen üstünü kaplayacak şekilde eriterek tereyağı sürüyoruz. Ben birazdan ısınmış fırınıma atacağım. Pişecek. Son halini piştikten sonra hepinizle tekrar paylaşacağım. Burada size bir püf noktası vereyim. Fırında ekmek pişireceğiniz zaman fırınlarınızın zeminine metal veya bir fırın kabında bir miktar su koyun. O suyun buharıyla ekmeğiniz yumuşacık olacaktır. Bu da son hali. Bunun üzerine birazcık su serpeceğim. Çünkü piştiği için birazcık sert. Burada yeni bir şey öğreniyorum. Alev Hanımsa farklı bir yöntemle ekmeği yumuşatıyor. Fırından çıktıktan sonra üstüne hafiften su serpiyor. Suyu serpip sonrasında üzerini kapatacağım biraz dinlenmesi için. Sonra iyice soğuduktan sonra yemeğe hazır olur. Dilimlenebilir bir şekil olacak. Teşekkür ediyorum. Ve işte ekmeğin dilimlenmiş hali. Ne kadar lezzetli görünüyor. Efendim afiyet olsun. Deniz'e de büyük bir sürpriz olmuştur eminim. Ramazan Bey'in de eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.